Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün King Shot'ta has altın konusunu konuşacağız. Detaylı bir şekilde has altın nedir, ne işe yarar, bizim için önemi ne, almalı mıyız, alacaksak hangi paketleri ya da hangi mağazalardan has altına tıklamalıyız? Detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Bence King Shot'taki en önemli yanlış bilinen konulardan bir tanesi bu ve en çok yanlış paranın harcandığı yerlerden biri de bu. O yüzden videonun sonuna kadar kalırsanız sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Elimden geldiğince size öğretici bilgiler vermeye çalışıyorum ama kanaldaki videolara baktığımda arkadaşlar %20 izlenmeler abone olan arkadaşlarımız tarafından, %80'i ise hala kanalımıza abone değil. Belki farkında olmadan zaten videolarımı izlediği için ana sayfaya düşüyordur. Unutan arkadaşlar için küçük bir hatırlatma yapayım. Bu konuda bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kingshot videolarıma özellikle 6-7'den fazla yabancı dil ekliyorum. Sunucunuzdaki arkadaşlarınızla paylaşarak da bana büyük bir destek olmuş olursunuz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi artık has altın neymiş, ne işe yararmış onu konuşalım. Şimdi arkadaşlar şehir merkezimiz 30 olduktan sonra has altın geliyor. Şehir merkezimizi geliştirmemiz ne kadar önemli olduğunu zaten önceki videolarımızda anlatmıştım. Şehir merkezimiz ne kadar yükselirse askeri binalarımızı o kadar yükseltebiliyoruz ve yüksek seviye askerler çıkarabiliyoruz. Has altında tam olarak burada devreye giriyor. Bu 30 olduğunda artık şehir merkezimiz maksimum oluyor. Daha sonrasında oyunun 70. gününde has altın 1, has altın 2 ve has altın 3 geliyor. Sonrasında 4 ve 5 oyunun 150. gününe doğru gelecek. 150, 160 bu civarlarda oyununuza 4 ve 5 de ekleyecek. Ama biz temelden başlayalım. Has altın 1, 2, 3 nasıl geliyor? 70. güne geldiğinizde arkadaşlar buradaki anıta en alta bir görev geliyor. İşte şehir merkezini 30 yapan ilk 20 valiye çöp vereceğiz diyorlar. Çöp dememin sebebi 60 tane has altın. 2000 elmas veriyorlar. Tamamen göstermelik. Oyunu hiç bilmeyen yeni başlayan arkadaşlar 60 gündür oynayan arkadaşlar hırs yapıp buraya paketler satın alıp hızlıca fırınını daha doğrusu şehir merkezini yükseltsin ki şuradan bir şey alabiliyormuş gibi göstersin diye. Ama zaten şehir merkezini yükseltmek için aldığınız paketleri has altına verseniz çok çok daha fazlasını 10 katını belki 100 katını alacaksınız. O yüzden çok anlamsız. Buraya kesinlikle hırs yapmayın. Kimseyle yarışmayın. Buradaki artı 60 sizi hiçbir yere taşımayacak. Bunun bir önemi yok. 70. günde has altın geldi. Peki bizim önemsememiz gereken ilk ve en önemli konu ne? Arkadaşlar has altın geldiği zaman fırınınız şehir merkeziniz. White Hatun alışkanlık olmuş arkadaşlar. Fırın diye ağzımdan kaçarsa o şehir merkezidir. Kusura bakmayın. Buradaki günlük görevlere şehir merkeziniz 30 olduktan sonra has altın ödülü ekleniyor. Aynı zamanda dünyadaki fener görevlerine de burada şehir merkeziniz 30 olduktan sonra şöyle görebilirsiniz. Has altın ödülleri eklenecek. Şimdi bizim asıl amacımız ne olacak o zaman? Hızlandırma ve kaynak paketleri almadan elimizdeki genel hızlandırmalarımızı ve inşaat hızlandırmalarımızı tamamını şehir merkezine basıp etkinliklerde özellikle şehir merkezimizi 30 yapmak. 70. gün, 80. gün, hani 85. güne kadar en geç şehir merkezini bence 30 yapmaya çalışın. Has altından faydalanmaya çalışın. 30 olduktan sonra çünkü buralara şeyler geliyor. Fener'e ve günlük görevlere has altınlar ekleniyor. 25, 28 ya da 29 sa maalesef has altın alamıyorsunuz. Eğer ilk görevimiz ve ilk amacımız şehir merkezini 30 yapıp oralardan has altın almak. Has altınları alır almaz bence hızlı bir şekilde gidip şey yapmayın. Hemen şehir merkezini falan yükseltmeyin. Has altınla yükseltebileceğimiz yerlerin bir listesi var. Hemen şöyle yükseltebileceğimiz malzemeleri de göstereyim. Şehir merkezimiz, işte görevlendirme, elçilik, komuta merkezi, e, infantry neydi ya? Bunu unuttum ne olduğunu da. İşte piyade kampı, süvari kampı, okçu kampı. Tamam. Diğeri ise revir. Bizim için burada en önemli olan binalar arkadaşlar ilk başta şehir merkezi. Şehir merkezimizi bir seviyeye getiriyoruz. Yükselttik diyelim elimizde malzemeler birikti. Bir yaptıktan sonra direkt gidip bunu 2'ye 3'e yükseltmiyoruz. Bir yapıyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz buradaki kamplarınızı sırayla hepsini bir yapıyorsunuz. Sonrasında dönüyorsunuz. Şehir merkezinizi 2 yapıyorsunuz. Tabii yanında sizden elçilik falan filan isteyebilir. Onları da yükseltirsiniz. Sonra tekrardan buraya dönüp kışla, ahır ve poligonu 2 yapıyorsunuz. Daha sonra 3 yaptıktan sonra tekrar kışlaları 3 yapıyorsunuz. Bunu yapmamızın amacı ve bize verdiği şeyleri şu şekilde gösterebiliriz. Bir seviye yaptığınızda normalde 30 seviye yani T10 seviye askeriniz saldırısı 10 iken 11 olacak. 13 iken savunması 14, 15 iken sağlığı 16, öldürücülüğü yine eşit bir şekilde 10 kalıyor. Ama bu piyade. Nişancı ve okçu ve süvarininkilere baktığınızda onun statları daha farklıdır.
1'e geldiğinde sadece statlar artıyor. 2'ye geldiğinde statlar artmaya devam ediyor. 3'e geldiğinde ekstra özel bir yetenek ekleniyor ve direkt savaş raporuna fazlasıyla yansıyor ve direkt yetenek olarak ekleniyor arkadaşlar. İlk başta ne diyor? Kalkan parçalanmaz olur. %25 ihtimalle hasar %36 oranında azaltır diyor. 3 olduğu anda kışlanız, piyade kışlanızı 3 yaptığınız anda bu yetenek artık savaş raporunuza yansıyacak. Ve bunlar bazı savaş raporlarında şu ihtimal fazla tetiklenir. Sizden güçlü oyuncuları bile yenebilirsiniz. Bazen absürt raporlar görebiliyoruz. O yüzden kesinlikle bizim için has altın değerlidir. 5 seviyeye getirdiğinizde ise buradaki ihtimal artar. Yeni bir yetenek gelmez. Bu önceki verdiği yeteneği tekrar güçlendirir. Ama bu sadece 5'te sınırlı kalmayacak. 150. günden sonra 200 küsürüncü günlerde 250 ya da 300'e doğru 8 gelecek. Ondan sonra bir 3-5 ay sonra tekrardan bir 10 gelecek. Şu an bizim maksimum gördüğümüz 10. Ama King Shot oyununda nasıl olur bilmiyorum. Şimdi has altını dümdüz elimizdeki birikenlerin hepsini gidip şehirlere basabiliyoruz. FC 5 geldiğinde de daha doğrusu has altın 5 geldiğinde de basabiliyoruz. Ama has altın 8 geldiğinde artık bize has altın parçaları vermeye başlayacak. Burada yeni bir binamız açılacak. Mesela burada önden bir tane binamız açılmış. Has altın potası. Buranın çok bir mantığı yok aslında. Kaynak veriyorsunuz ve karşılığında şansa bağlı has altın alıyorsunuz. Bunu günde kesinlikle 5 kere arıtmayı unutmayın. Mesela benim şansım çok çok iyi olduğu için kesinlikle bir geliyor. 3 geldi. Bir, 2 artı bir. Buradan şanslı olan arkadaşlar falan olabilir. Buralardan alacaksınız. Fener'deki görevleri asla ihmal etmeyin. Düzenli olarak fenerlerinizi kesinlikle yapın. Ee, işte şehir merkezinizi her zaman has altının yüksek seviyesine tutmaya çalışın. Benim size tavsiyem şu. Has altın çok değerli, evet. Ama ben has altını düşük yatırımlı oynayan bir oyuncu olarak hiçbir zaman ekstra paralar yatırmadım. Sizin de düşük yatırımlı oyunculara yatırmanızı tavsiye etmem. Her gün düzenli olarak girip buradaki günlük görevleri tamamladım. Buradaki has altın potasındaki çevirmelerimi yaptım. Fenerlerimi her gün düzenli yaptım. Ekstra burada mağazalarda aşağıdaki mağazalara tıkladığımızda burada bir tane mağazamız var. En güçlü krallık mağazası. Burada benim 314 tane krallık parası birikmiş. Arkadaşlar burada geliyorum eğer KVK savaşını kazanırsak üstteki açılıyor yoksa burası açık olmuyor. Bunu hemen satın alıyorum. Sonrasında buraya geliyorum alttaki zaten açık olana bunları satın alıyorum. Param 114 kaldı. Buradan gelirim zanaatkar vizyon alabilirim. Tılsım tasarım alabilirim. Başka şeyler alabilirim ama kesinlikle tıklamıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? 4 gün sonra yenileniyor. 4 gün sonra yenilendiği zaman buradaki paramla tekrar alacağım. Ta bir sonraki SVS'ye kadar böyle yapıyorum. Yani bu mağazayı en güçlü krallık mağazasını sadece has altın almak için kullanıyorum. Ya aslında buradaki her mağazadan almanız gereken farklı farklı şeyler var. Buradan mesela alınması gereken sadece tek bir şey var. Buradan alınması gereken iki şey var. Buradan alınması gereken sadece bir şey var. Bununla alakalı eğer bu videoya 500 beğeni gelirse hemen 2 gün sonra detaylı bir şekilde tüm mağaza rehberini size çekip atacağım. Ee, Onu da size yayınlayacağım. Dediğim gibi 500 beğenide hemen yayınlayacağım. Şimdi en güçlü krallık mağazasından buradan aldık. Fener Kulesi'nden aldık ve günlük görevlerden aldık. Buradaki has altınlar muhtemelen size rahat rahat yetecektir arkadaşlar. Oyunda ekstra ufak tefek buralarda görevlerden falan da işte şu an burada çekiç falan veriyor ama bazı yerlerde falan da size böyle has altınlar falan veriyor. Onlar zaten tamamlıyor. Şimdi oyuna düşük yatırımlı arkadaşların zaten yatıracağı paralar az olduğu için o yatıracağı parayı da gidip şef donanımını mı yükseltsin? Tılsıma mı para versin? Kahraman donanımına mı versin? Petlere mi versin? Bence her şeyin bir sıralaması var. Öncelik kahraman donanımı. Yani buradaki donanımlara para yatırıp bunları geliştirmek. Sonrasında işte tılsımlar, şef donanımlar belli bir seviyeye kadar. O seviyeye geldikten sonra para atmamak. Sonrasında has altın olabilir. Çok geride kaldıysanız ihtiyacınız varsa. Sonra petler. Ya benim kendi sıralamam bu şekilde değişiyor. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum ama herhalde bu şekildeydi diye hatırlıyorum. Şimdi diğer konumuza gelelim. Diyelim ki siz yok abi ben oyuna para yatıran biriyim ve illa has altın alacağım diyorsunuz. Buradan sağ üstteki mağazaya giriyorsunuz. Burada haftalık ve aylık kartlar var. Buradan alıp alabileceğiniz oyundaki en iyi has altın paketi budur. Has altın haftalık kartı. Zaten 4 hafta boyunca alırsanız 1000 küsür lira bu pakete vermiş oluyorsunuz. Oyunda bundan daha iyi has altın veren bir paket yoktur. Bunun dışında bir tane daha iyi paket var. O da doğum günü paketi diye bir paketimiz. Şimdi aylık
Aylık değil de oyunda belli bir para yatıran oyuncuların ortalama 40-45 bin liralık paket alan oyunculara doğum günü paketi geliyor buraya. İşte o kart geliyor. O kartı açıyorsunuz, doğum günü kartını, paketini. Sizi tebrik ediyor. Doğum gününüzü girmenizi istiyor. Doğum gününüzü oyuna giriyorsunuz. Bir gün sonraya falan herkes giriyor zaten, ya da aynı güne. Hemen sizin sağ tarafa bir tane paket geliyor. 4500 liralık bir paket. Oradan işte buradaki malzemeleri seçebiliyorsunuz. Tılsım seçebiliyorsunuz. Demirci çekici ve has altın seçebiliyorsunuz. O paketi ben düşük yatırımlı oyuncuların almasını tavsiye etmiyorum. Ama alacaksanız, 4500 lira oyuna yatıracaksanız, oradan alabileceğiniz en iyi paket kesinlikle has altındır arkadaşlar. Hani almak isteyen arkadaşlar için ekstra söyleyeyim. Has altın alacaksanız doğum günü paketini alabilirsiniz. Ya da dediğim gibi oyundaki en iyi has altın paketi buradaki pakettir. Onun dışında balina oyuncular has altın alacaksa kesinlikle buradaki paketleri de alabilirler. Çok iyi olduğunu söylemiyorum ama balina oyuncuların yatırım düzeyi çok yüksek olduğu için tercihlerden bir tanesi diyebilirim. İkinci olarak bir tane daha bir şansa dayalı bir paketimiz var. Buraya sol tarafa ayda bir ya da 1,5 ayda bir Mia'nın fal kulübesi. Sizdeki King Shot'taki ismini inanın hatırlamıyorum. Buraya gelmeden gözüküyor zaten. Etkinliği tarif edeyim, zaten hatırlarsınız. Bir tane fal kulübesi geliyor. Oradan ödül seçiyorsunuz. Oradan tıklayıp ödülleri alıyorsunuz. Bizim yatırım yapan oyuncularımız, orta ve yüksek yatırımlı oyuncular, has altın almak istediği zaman oradan has altın ödülünü seçip oradaki tüm paketleri çekip has altını oradan almaya çalışıyor. Çünkü şuradaki şu paketlere kıyasla burada vereceği şey çok net. Direkt 320 tane veriyor mesela. 3 tane koyuyorsunuz. 960 tane veriyor. Ama orada X7, X5, X2 tutturduğunuzda yüksek ödüller alabilirsiniz. Ama şansa dayalı olduğu için biz çok tavsiye etmiyoruz. Ama benim balina tanıdıklarımın çoğu oradan has altın ihtiyacını karşılıyorlar. Has altına ihtiyaçları olmadığı zaman da yine balina ya da megalodon oyuncular oradan elmas ya da hızlandırma alıyorlar. Hızlandırmaları araştırmadaki savaş kısmına, elmasları da genelde petlere ya da VIP'e basıyorlar. Bonus bilgi olarak da şunu söyleyebilirim. Has altınlarımızı biz subay projesi gibi etkinliklere saklıyoruz. Şu an mesela subay projesinde yok ama bir sonraki subayda ya da silahlanma yarışında olacaktır. Has altın kullanarak yüksek puanlar yapıp burada sıralamada 50 bin elmas ödülünü alabilirsiniz. Ama yapmadan önce kendi puanınızı kesinlikle hesaplayın. Basacağınız has altın, karşılığında alacağınız puan ve liderlik tablosuna yapılan puana göre has altınlarınızı basıp buradan 50 bin elmas ödülünü de alıp çantanıza koyup bireysel olarak daha da güçlü bir hale gelebilirsiniz. İleriye doğru transfer olduğunuzda, krallık transferi açıldığında ise daha fazla has altın biriktirmiş olacaksınız. Oyunun gününe bağlı olarak daha fazla ödül almış olacaksınız ve diğer yeni gelecek has altın seviyeleri ise biraz daha geç geleceği için daha hazırlıklı olacaksınız. O yüzden arkadaşlar kesinlikle ileriye transfer olmak çok iyi. Şehir merkezine hızlı bir şekilde 30 yapmak çok iyi. Aktif oynamak çok iyi. Ve oyuna gereksiz paralar atmamak çok çok iyi. Dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Anlatmayı unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlarda sorun. Kafanız karışan bir nokta varsa onu da sorun. Videoları izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.